Logitech kanalından herkese merhaba. Bugün soğuk buhar makinesi olarak geçen bir cihaz aldım. Yani aslında bu bir hava nemlendirici. Markasının modelini burada görüyorsunuz zaten. Programın bir nem seviyesi ayarı var. Ortam nemi ölçme var. Aromaterapi var. Uzaktan kumanda var. Programın bir nem ayarlayıcısı, nem oranı ve zaman. Kireç önleyici özel filtre teknolojisi. Üstten su dolum ile kolay kullanan. Uzaktan kumanda, otomatik kapanma. 4 litre su haznesi, nemlendirme alanı 35 metrekare. 360 çevrilebilen nem çıkış ünitesi, düşük enerji tüketimi, ultra sessiz çalışma gibi özellikler var. Şimdi o zaman kutuyu açalım ve ürünü inceleyelim. Yani şuradan açıyoruz. Şu şekilde alıyorsunuz. Bakın bu şekilde alt kısmı orada duruyor. Bu da kullanım kılavuzu. Gördüğünüz üzere. Evet, bakın bu uzaktan kumanda. Ürünü kutudan çıkardık. Evet, görmüş olduğunuz gibi ürün bu şekilde. Bakın burada bir şeyler var. Yani hız, uyku, zamanlayıcı, ışık, açma kapamam var. Burada bir şey var. Ne olduğunu anlamadım. Her neyse. Burada şöyle bir şey var. Ne olduğu hakkında en ufak fikrim yok. Her neyse, bunu buraya koyuyoruz. Bu da bir şeyi döndürücü muhtemelen. Cihaz buhar üflüyor ya. Bakın bu şekilde. Bakın burada diyor ki dikkat. Suyu doldurduktan sonra çalıştırmadan önce 1 dakika bekleyiniz. Şimdi bunu şu şekilde, doğru bir şekilde buraya oturtmamız gerekiyor. Evet, oturttuk gördüğünüz üzere. Dikkat! Aromaterapi yağı bölmesi diyor. Aromaterapi yağını buradan koyuyoruz bakalım. Evet, bakın böyle bir yer var. Aromaterapi yağlarını nerede, buraya koyuyoruz. Nasıl olduğunu bilmiyorum artık. Buraya mı koyuyoruz? Buraya mı koyuyoruz? Evet, bakın anladığım kadarıyla bunu çıkarıyoruz ve suyu buradan dolduruyoruz. İster buradan doldurun, ister buradan, fark etmiyor. Aynı yere geliyor sonuçta. 4 litreye kadar bunu doldurabiliyoruz. İçilebilir su koymanızı tavsiye ederim. Çünkü çeşmeden akan sular genelde kireçli olur. Evet, şimdi suyu aldık. Buradan bu şekilde bakın dolduruyoruz. Bunu daha fazla koymanızı tavsiye ederim. Şu an bu az oldu. Ben şu an derinlik koyuyorum. O yüzden bir sıkıntı yok. Evet, kapağı kapattım. Şimdi bunu elektrikleri takacağız ve çalıştıracağız. Evet, cihazı prize taktım. İlk prize taktığınızda bip diye bir ses çalıyor. Ekran o an yanıyor ve hiç sonra gidiyor. Şimdi burada off on butonuna basıyoruz. Evet, bakın burada bir şeyler yazıyor. Sanırım su az. Işığı yanıp sönüyor. Su yetmediği için çalışmadı. Akıllı bir cihazmış. Suyun az olduğunu anlıyor ve bu yüzden çalışmıyor. O zaman suyu biraz daha arttıralım ve test edelim. Evet, şimdi bakın su koyacağım yine. Üstüne ilave edeceğim. Bu su ılık. Çok soğuk değil. Üstüne biraz ilave ettim, biraz daha soğusun diye. Bu arada size hani hazır içme su koyun demiştim ya. Ama bana su denmez. Çok fazla su koymanız gerektiği için. Size tavsiyem, eğer zengin değilseniz, içme suyu koyamayacağınız için bu şekilde cihazlarınız varsa suyu ısıtın. Bayağı soğuduğunda, biraz size zarar vermeyecek derecede soğuduğunda onu dökün. Ben şu an öyle yapıyorum. Size böyle yapmanızı tavsiye ederim. Yoksa su dayanmaz. Evet, bakın şuraya kadar dolduğunu görebiliyoruz. En azından çalışır şu an. Deneyelim. Evet, ses duyulu hafif duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Buhar da üflüyor, ben görüyorum. Siz de çok azıcık görebiliyorsunuz sanırım. Evet, bayağı üflüyor mu ben? Sizden daha iyi görüyorum. Bakın böyle de gözüküyor. Görüyor musunuz? Bakın. Bayağı üflüyor yani. Şimdi burun tıkanıklığı falan varsa eğer bu size iyi gelecektir. Özellikle 1-2 saat kullanımda işe yarar. Daha fazla kullanmak sağlıklı değil galiba, yani tavsiye edilmiyor. İnternette bir yerde öyle okudum. Doğrunu bilemeyeceğim. Her cihaz için aynı mıdır değil midir bilemiyorum. 1-2 saat kullanım yeterli oluyormuş herhalde. Burun, boğaz tıkanıklığınız vesaire, bunu gidebilirsiniz bu alet sayesinde, bu cihaz sayesinde. Odanızı nemlendirir. Mesela bakın şu an kendimi doğru çevirdim. Evet, bunu solabilirsiniz bu şekilde. Gerçekten burnu açıyor gibi geldi. Uzun süre kullanımda daha iyi, daha net bir şekilde sonuç alırsınız. Ama daha önce kullandığım uyduruk hava nemlendiricilerden çok farklı, yani o hissediliyor.
Hani buhar makine olur ya, eskiden hastanede falan böyle bir şeylerde olurdu. Tam hatırlamıyorum neydi olurdu. Buhar alırdınız falan. Aynı o hissi veriyor buhar. Gayet güzel, uzun kullanımda işe yarayacağını düşünüyorum. Eğer merak ederseniz, çok isterseniz yorumlarda ileride deneyimlerimi söylediğim bir video çekebilirim. Yani deneyimlerimden bahsedebilirim bir videoda. Bakın burada bir sürü ayar var. Şurada hızı falan arttırabiliyorsunuz herhalde, azaltabiliyorsunuz. Bir şeyler yapabiliyorsunuz. Şu an bakın arttı. 2 iyidir. 3 yapmaya gerek yok. Çok hızlı biter su herhalde öyle olunca diye tahmin ediyorum. Onu açarsanız karanlıkta daha iyi görebilirsiniz. O işe yarıyor yani açıkçası. Bunu bayağı kullanabilirsiniz. 12 saate kadar ayarlayabiliyor musunuz galiba zamanlayıcıyı? Şu var ya bakın. Bu saatleri aynen dakika olmaz. 2 saatte kurdum mesela şu an. 2 saat sonra yani cihaz kapatacak kendine. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bugün buhar makinesi ya da diğer adıyla hava nemlendiricisi cihazını sizlere tanıttım. Ama kesinlikle bir reklam değil. Markayı bile söyledim zaten. Siz görüyorsunuz fakat kesinlikle bir işbirliği söz konusu değil. Bunu kendim gittim aldım. İnternetten almadım yani. Gidip kendim bizzat elimle aldım. İlk aldığım üründe biraz sıkıntı çıktı. Daha önceden açılmış bir üründü yani belli. Sonra gittim değişim yaptım aynı gün içinde. Ve sıfırını aldım. Sizler de görmüş zaten sıfırdı açtığımızda. Bu arada kumandayı denedik. Onu da deneyelim. Bu şekilde bir kumandamız var. Burada bu var. Bunun için var. Pilden yemesin diye. Bu belki aylarca kutunun içinde duruyor değil mi sonuçta? Orada pilden yer. Pilden yemesin diye, yani pili kullanmasın diye şöyle bir şey var, koruyucu. Bu tarz kumandalarda genelde olur. Bunu çıkarıyorsunuz. Bakın. Evet, bunu çıkardığımızda ne oluyor? Artık pil devreye giriyor. Burada temas ettiği için çalışır hale gelmiş oluyor. Bakın buradan, evet, kapatıp açabiliyoruz. Burada üzerindeki ne kadar ayar varsa ayarların tamamını buradan yapabiliyoruz. Bakın mesela şu an gece modunu tekrar açmak istiyorum. Hatta karanlıkta da bakalım. Evet, bakın karanlıkta da bu şekilde gözüküyor cihaz. Gece modunu açtığınızda, yani gece ışığını açtığınızda daha doğrusu. Evet, bugün uzaktan kumandalı hava nemlendiricisi cihazı incelemiş oldum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha çok bu tarzda incelemeler, videolar istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, yorumlarda cihaz veya video hakkında fikrinizi belirtmeyi, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.